Hatırlarsanız Hindistan 2 yıl önce dünya nüfus sıralamasında Çin'i geride bırakarak zirveye yerleşmişti. Bugün her ikisi de muazzam nüfus gücüne sahip ve küresel ölçekte adlarından bahsettirebiliyorlar. Dünyanın en kalabalık bu iki ülkesi tek başlarına dünya nüfusunun yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Şu anlık ikisinin arasında insan bakımından yalnızca 30 ila 40 milyonluk bir fark var. Bunu neden söylüyorum? Çünkü nüfusları 2,5 milyarı aşan bu ülkelerin iyi bir müttefik olduğunda ulaşacağı gücü düşünün. İkili ilişkileri inişli çıkışlı ilerleyen Çin'le Hindistan, Trump'ın gümrük vergileri sonrası bir nevi yumuşama dönemi başlattı. BRICS meselesi ve Şanghay İşbirliği Örgütü meselesi de aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız eden konular yani. Çünkü BRICS'te dolar yerine ikame edilecek para birimi bakıyorlar. Bunu Trump şöyle ifade etti. Dedi ki dolar bizim standardımızdır. Eğer bu standardımızı elimizden alırlarsa, bu standardımızı kaybedersek bir dünya savaşı kaybetmiş oluruz dedi. Trump bu yıl Hindistan'a %50 gümrük vergisi koydu. Çin'le de 90 günlük bir tarife ateşkesi ilan etti. İşte bu baskı Hindistan'ı zor durumda bıraktı. Tarifeler ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik olarak da bir değişikliğe gidiyor olması, bundan Pakistan'la ilişkilerini kastediyorum. Hindistan'ı bir yerde Çin'le ilişkilerini iyileştirmeye yöneltti. Pekin ve Yeni Delhi arasında yaşanan kanlı sınır çatışmalarının gölgesine rağmen yeniden uçuşların başlaması, sınır ticaretinin açılması ve ekonomik bağın yeniden canlandırılması gündemde. Ekonomik açıdan bakıldığında Çin hala dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumunda. Hindistan ise hızlı büyüme temposuyla 4. sıraya kadar yükselmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'ı stratejik ortak olarak ilan ederken Çin'i kuşatmayı amaçlıyordu. Bu durumda Hindistan'ın Çin'e yakınlaşıyor olması Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i kuşatma noktasında zora gireceği manasına gelir. Editör Anlatıyorum bu bölümünde az önce bahsettiğim devletler arasındaki gergin ilişkileri dünden bugüne ele alacağız. 1962'den bu yana aralarında 5 savaş veya çatışma gördük. Zira iki ülke resmi olarak yalnızca bir kez tam ölçekli savaşa girdi. Ama sınır boyunca defalarca sıcak temaslar ve çatışmalar yaşandı. Haritaya bakarsak Çin'le Hindistan arasındaki sınır 3 ana cephede şekilleniyor. Batıda Ladakh Aksay Çin hattı, ortada Sikkim Doklam geçitleri, doğudaysa Arunachal Pradesh. Bahsettiğim bu bölgeler 60 yıldır iki ülkenin tüm krizlerinin yaşandığı yerler. İlk olarak gözümüzü batıya Ladakh'a çevirelim. 1962'de Çin burada Hindistan'ın kendi toprağı olarak gördüğü Aksay Çin'i ele geçirdi. Tibet'le Doğu Türkistan'ı birbirine bağlayan stratejik yol için vazgeçilemezdi bu bölge. Hindistan'ın tartışmalı bölgelerde karakollar kurması, Tibet'teki huzursuzluklar ve Dalai Lama'nın Hindistan'a sığınmasıyla birleşince Pekin harekete geçmişti. Hazırlıksız olan Hint askerleri karşısında Çin kesin bir zafer kazanmıştı. Yeni Delhi yaklaşık 43 bin kilometre kare toprak kaybetti. 1383 askerini yitirdi. Çin'in kayıpları ise daha azdı. Bu hezimet Hindistan için utanç kaynağı oldu ve yıllar sürecek askeri reformlara yol açtı. 2020'de ise aynı topraklarda Galvan Vadisi ve Pangong Gölü çevresinde askerler yeniden karşı karşıya geldi. Hindistan'ın kendi tarafında başlattığı yol çalışması çatışmaların fitilini ateşledi. Ellerinde taş ve sopalarla yapılan kanlı kavgada onlarca asker öldü. Yani Ladakh hem ilk savaşın hem de en güncel çatışmanın merkezi oldu. Şimdi haritada biraz doğuya Arunachal Pradesh'e geçelim. Pekin burayı Güney Tibet diye adlandırıyor ve tarihsel olarak kendisine ait olduğunu savunuyor. 1962'de bu bölgeye de girdi. Hindistan içlerine kadar ilerledi ama sonra geri çekildi. Yine de sınır tartışması hiç bitmedi. 1975'te Tulung La geçidinde Hint devriyesi pusuya düşürüldü, 4 asker öldü. 1986'da ise Sumdorong Chu Vadisi krize sahne oldu. Çin helikopter pisti kurmak istedi. Hindistan ise binlerce askeri havadan bölgeye indirdi. Savaşın eşiğine gelinmişti ama diplomasi son anda devreye girdi. Ortada Sikkim hattında 1967'de iki önemli gerilim yaşandı. Nathu-La ve Cho-La geçitlerinde şiddetli çatışmalar çıktı. Çin bu kez istediğini alamadı. Zira Hint ordusu hazırlıklıydı. Topçu ateşiyle karşılık verip Çin'e ağır kayıplar yaşattılar.
Resmi rakamlara göre Hindistan yaklaşık 88 askerini kaybetti ama Çin'in kaybı 300-400 arasındaydı. Yarım yüzyıl boyunca bu bölgede yeniden kurşun sıkılmamıştı. Ancak 2017'de biraz daha güneydeki Doklam Yaylası gündeme geldi. Çin yol inşaatına başlayınca Hindistan müdahale etti. Bunun nedeni bölgenin çok yakınında ülkenin can damarı olan Siliguri koridorunun bulunmasıydı. Buradaki 73 günlük gerilim de ancak diplomasiyle çözülebildi. Bugün haritaya baktığımızda şunu görüyoruz. Çin'le Hindistan arasındaki her çatışma bahsettiğim bu 3 bölgeye sıkışıyor. Bizler gittikten sonra sınırları belirli olmayan noktalardan dolayı iki ülke arasında sıkıntılar oluştu, sorunlar oluştu ve hatta sizin de ifade ettiğiniz gibi 1962 yılında Çin'in Hindistan'dan bazı bölgeleri elde ettiği bir savaş oldu. Yani Çin o savaştan zaferle çıktı ve bugün bu sorunların çoğu sınırda ve de Keşmir bölgesinde. Çünkü Keşmir şu an 3'e bölünmüş durumda. %40-45 kadarı Hindistan kontrolünde, %25-30 civarında Pakistan kontrolünde ve %20 de Çin kontrolünde. Dolayısıyla bu coğrafyadan dolayı sıkıntı var. Aynı şekilde sınırda yine Keşmir'le bağlantılı bazı noktalarda topraklarda egemenlik talepleri var her iki ülkenin de. Tüm bunlarsa iki ülkeyi büyük ölçüde birbirinden ayıran Himalayalar civarında yaşanıyor. Yani burası sadece Hindistan ve Çin arasında öylesine duran coğrafi bir duvar değil, sıcak çatışmalara yol açan en tehlikeli fay hattı diyebiliriz. İki nükleer güç olan Asya komşuları Himalayalar boyunca uzanan 3500 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor. 1962'de yaşanan savaştan bu yana bölgede kırılgan bir barış sürse de gerilim tam anlamıyla hiç dinmedi. İleride ya da kısa erimde buna eklenecek sorunlardan bir tanesi su meselesi olacak. Çünkü Çin Hindistan'a giden, Hindistan üzerinden Pakistan'a ve yine Hindistan üzerinden Bangladeş'e giden sular üzerinden yani Hindistan burada aşağı havza ülkesi, su sorunları halen de var ve ileride bu sorunlar büyüyebilir. Himalayalar yüksek rakıma ve engebeli bir coğrafyaya sahip. Bazı bölgelerde irtifa 4000-5000 metreyi buluyor. Bu yükseklik askeri hareketliliği büyük ölçüde kısıtlıyor. Tank ve ağır araçların ilerlemesi güçleşirken lojistik hatların sürdürülebilirliği kritik önem kazanıyor. Tam da bu nedenle hem Çin hem de Hindistan sınır hattında altyapı yatırımlarına hız vermiş durumda. Yeni yollar, köprüler, hava üsleri ve lojistik merkezleri bir yandan bölgedeki sivil ihtiyaçlara hizmet ederken diğer yandan askeri anlamda stratejik üstünlük sağlayacak şekilde planlanıyor. Son dönemde Himalayaların yamaçlarında rüzgarın 1000 yıldır aşındıramadığı sarp kayaların arasında dev bir proje yükseliyor. Çin 40 milyar dolardan fazla bir bütçeyle bu dağların yanında dev bir demiryolu inşa ediyor. Tamamlandığında bu hat Çin'in güneybatısındaki en büyük şehirlerinden Chengdu'yu Tibet'in başkenti Lhasa'ya bağlayacak. Yolculuk süresi de 34 saatten 13 saate düşecek. Ama buna sadece bir tren yolu denmez. Tıpkı 19. yüzyılda İngiltere'nin Hindistan'da kurduğu demiryolu ağları gibi bu hatta aslında bölgede hakimiyet kurmanın yollarından biri. Öte yandan Çin, Hindistan'la sınır boyunca geniş yollar, helikopter pistleri, havaalanları inşa etti. Yüzlerce sınır köyü kurdu ya da büyüttü. Resmi söyleme göre amaç ekonomik kalkınmaydı. Fakat Yeni Delhi'de bu altyapının askeri amaçlarla kullanılabileceği endişesi hakim. Asıl çatışmalar çıkıyor ama şu anki durumda yani aslında problemlerini bu iki ülke çözmüş durumdalar. Yani sınırları silahsızlandırmış durumdalar. Örneğin bu bölgede görevli Çin ordusunun Batı Cephesi Komutanlığı yaklaşık 6,7 milyon kilometre karelik bir alanda hizmet veriyor. Yani Çin'in bu komutanlığının sorumlu olduğu alan Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık 8,5 katı. Geçmiş yıllarda bahsettiğim bu bölge zorlu bir araziye sahipti. Ancak 1990'lardan itibaren özellikle son yıllarda Tibet boyunca binlerce kilometre yol inşa edildi. Yani buralar hem sivil hem askeri kullanım için hazır
hazır durumda. Hindistan da tüm bunlar karşısında karşılık veriyor ama Çin kadar değil. Sela geçidini aşan dev tünel, yapımı süren 1600 kilometrelik Arunachal Frontier otoyolu. Yine de genel tabloya bakıldığında Hindistan'ın sınır altyapısı Çin'e kıyasla daha sınırlı. Tarihte nice imparatorluk yol ve demir yolu döşerken sadece ticareti değil, işin askeri yanını da düşünmüştü. Hem Çin'in hem de Hindistan'ın sınırdaki hamleleri de iki dev arasında ince bir çizgide duran barışın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatıyor bizlere. Geçmişte Çin'in Hindistan sınırına asker sevk etmesi yavaş ilerleyen bir satranç hamlesi gibiydi. 1990'ların sonunda Pekin'in birliklerini toplayıp harekete geçirmesi için konuşulan süre bir ay civarındaydı. Bugünse bu süre yalnızca 5 ila 7 gün sürüyor. Çin Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu 3 günlük ziyarette bu konular da gündeme geldi ve sınırdaki sorunları çözmek üzere bir komisyon da oluşturdular. Dolayısıyla zannediyorum bu tür çalışmalar bundan sonraki süreç içerisinde dondurulacak ve taraflar bu tür girişimlerde bulunmayacaklar. Çin, dünyada füze merkezli savaş konseptini en yoğun benimseyen ülke. 600'den fazla nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Bunların önemli bir kısmı ise Hindistan'ı vurabilecek menzilde. Hindistan'ın elinde ise yaklaşık 118 nükleer başlık var. Her iki ülke modern savaş uçaklarıyla donanmış olsa da Çin'in son yıllarda havacılık alanında attığı ileri adımlar dengeleri Hindistan aleyhine çevirmiş durumda. İki ülkenin de güçlü ordusu var. İki ülkede nükleer silahlara sahipler ama dediğim gibi Çin Hindistan'a karşı birkaç adım bu noktada daha önde ve her ne kadar bu yüksek rakımda yapılacak savaş neticeleri ne olacağı belli olmaz ama yine tekrar edelim, Çin askeri noktada Hindistan'dan 1-2 adım önde gözüküyor. Özellikle Pakistan'la yaşanan gerilimlerde bu farkı daha net hissettik. Mayıs 2025'teki hava çatışmalarında Pakistan, Çin'den tedarik ettiği son teknoloji savaş uçaklarını sahaya sürmüş ve Hindistan'a beklenmedik bir darbe indirmişti. Bu deneyim Hindistan açısından kritik bir ders niteliği taşıyor. Çin'le Pakistan arasındaki ilişki stratejik bir ilişki, çok eskiye dayanan bir ilişki ve yani zor zamanlarda birbirlerine destek çıkıyorlar. Zira Pakistan gibi ikinci bir ülkenin elinde bulunan Çin yapımı silahlara karşı dahi zorlanmıştı. Doğrudan Çin'le karşı karşıya geldiğinde ise çok daha büyük riskleri göze almak zorunda kalacağının farkında. Özellikle de yani bu son dönemde almış olduğu uçaklarla havada büyük bir üstünlük sağladı ve Hindistan'ı bir ateşkes yapmaya mecbur etti. Dolayısıyla Pakistan burada önemli bir faktör. Çin aslında biraz önce de ifade ettiğim gibi Pakistan üzerinden SEPEK, yani Çin-Pakistan ekonomik koridoru üzerinden kuşatmayı aşıyor ve açık denizlere ulaşıyor. Bu kendisine aslında ticari bir avantaj da sağlıyor. Çünkü karayoluyla ticari emtiyasını açık denizlere daha kısa bir dönemde ulaştırıyor. Pekin'in sınır stratejisinin bir başka boyutu da insan yerleşimleri. 2018'de 2023 arasında sınır bölgelerindeki Çin nüfusu resmi kayıtlara göre %10,5 arttı. Bu yerleşimlerin bir kısmı Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletine komşu bölgelerde bulunuyor. Hindistan'da Canlı Köy adını verdiği benzer bir program başlattı. Ancak henüz Çin kadar ilerlemiş değil. Bu köylerin olası bir çatışmada lojistik üs ya da askeri nokta olarak kullanılabileceği değerlendiriliyor. Pekin'in sınır politikası aktif savunma kavramıyla öne çıkıyor. Tek seferde büyük bir hamle yapmak yerine küçük ve kademeli adımlarla fiili kazanımlar elde etmeye çalışıyor. Öyle ki her adım tek başına büyük bir tepki doğurmayacak kadar küçük ama uzun vadede toplamda büyük bir değişim meydana getirecek kadar önemli oluyor. Örnek olarak bu videoda işlediğimiz Himalayalarda, Hindistan sınırına yakın bölgelerde köylerin kurulması ve yollarla desteklenmesi, Çin'in adım adım fiili kontrol alanını genişletmesinin bir göstergesi. Güney Çin denizinde ise yapay adalar inşa ederek ve çevresini katman katman balıkçı gemileri ve savaş gemileriyle kuşatarak varlık pekiştirme taktiği izliyor. Bu konu hakkında daha önce bir video yapmıştık. İlgililerin izlemesini tavsiye edebilirim.
Her ne kadar son dönemde iki ülke ilişkilerini yumuşatmaya yönelik bazı adımlar atmış olsa da sınır hattındaki gerilim hala yüksek seviyede. Bugün gelinen noktada ilişkiler adeta bir dönüm noktasında. Bir yanda karşılıklı ekonomik bağımlılık var. Mesela Hindistan, Çin'in fazla üretim kapasitesine tüketebilecek geniş bir pazar. Çin ise Hindistan'ın kalkınma hamlesine yatırım yapabilecek güçlü bir sermaye kaynağı. Her iki ülkenin de dünyanın önde gelen ekonomileri olduğunu unutmamamız lazım. Yani Çin yaklaşık 20 trilyon dolarlık bir ekonomiyle dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Hindistan ise 4,5 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip ve dünyadaki dördüncü büyük ekonomi. Dolayısıyla bunların kendi aralarında da ticari ilişkileri var. 100 milyar doları aşan bir aslında bu ticari ilişki. Ama burada Hindistan ticari açığı olan ülke. Yani yaklaşık 18-20 milyar dolarlık bir ihracat Çin'e gerçekleştirirken Çin'in yaklaşık 120 milyar dolarlık bir ihracatı Hindistan'a geliştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada asıl üstün olan el Çin gibi gözüküyor. Yani bu da tabii 138-140 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bu da ülkeleri illaki birbirlerine bağımlı kılacaktır. Öte yanda ise sınır boyunca süren altyapı yarışı ve asgari kapasite artışı dikkat çekiyor. Yol, köprü, havaalanı ve ikmal hatları gibi çift kullanımlı projeler hem sivil ihtiyaçlara hizmet ediyor hem de askeri bir çatışma anında kritik üstünlük sağlayabilecek nitelikte inşa ediliyor. İki ülke tam olarak bir savaş istemiyor ama değindiğim durumlar çatışma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor. Sınırda yapılacak küçük bir hata kısa sürede büyük bir krize yol açabilir. Dolayısıyla Pekin ve Yeni Delhi arasındaki ilişki bir yandan ekonomik fırsatların cazibesiyle, diğer yandan tarihsel iddiaların ve güvenlik kaygılarının gölgesinde şekilleniyor. Ve son dönemdeki Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomi silahını kullanarak Hindistan'ı terbiye etmek istemesi, diğer taraftan da iki ülkenin oranda bununla ilgili olarak ve diğer taraftan da aralarındaki ilişkileri düzeltme noktasında ilişkilerini yumuşatmaya başladılar. Dolayısıyla ileriye doğru da iki ülke arasındaki ilişkilerin yani daha da yumuşayacağını ve normalleşeceğini düşünüyorum. Hatırlarsanız Hindistan 2 yıl önce dünya nüfus sıralamasında Çin'i geride bırakarak zirveye yerleşmişti. Bugün her ikisi de muazzam nüfus gücüne sahip ve küresel ölçekte adlarından bahsettirebiliyorlar. Dünyanın en kalabalık bu iki ülkesi tek başlarına dünya nüfusunun yaklaşık %40'ını oluşturuyor.